Vallahi kaçacağım kızım. Allah bırakmasın onlara. Ne yapayım? Her yerde de erkek vardır ama bu zalimlik, vahşilik yok. Eski Yunan'da şehir devletinin yönetimi anlamına gelir politika. Polis de aynı kökenden gelen iki kelimedir. Modern kullanımıyla politika polissiz güç kullanma aracıdır. İnsanlar kendilerini güvenlikleri açısından tehdit altında hissediyorlarsa, bir risk hissediyorlarsa kendi emniyetlerine dair, bu gerçek olabilir, yaratılmış, uydurulmuş bir şey olabilir. Önemli değil. Yani duygusal olarak bir tehdit hissediyorlarsa bir sürü pis işe razı olabiliyorlar. 2001 Amerika'daki İkiz Kuleler'e yönelik saldırıdan sonra teröre karşı mücadele ve güvenlik gerekçesiyle özgürlüklerinizden, haklarınızdan vazgeçilin dendi. Ve bu ikilem içerisinde bütün dünya bir olağanüstü hal rejimine doğru sürüklendi. Aynı şey bizim ülkemiz için de geçerli. Aslında politika dediğiniz şey siyasetle ilgili bir şey. Yani siyasal iktidarlar belirler güvenlik politikasının ne olacağını. KESK 29 Mart'ta kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen yasayla ilgili olarak sokağa çıktı. Bu eylemlerin arkasından Ankara Valisi bir açıklama yaptı ve açıklamasında Ankara Polisi'nin Çağdaş Güvenlik Mühendisliği'nin mükemmel bir örneğini verdiğinden söz etti. Arkasından da Ankara Polisi'ni tebrik etti. Madem diyorsunuz ki 2911 işte buradayız. Güvenlik politikaları 3 alanla ilgilidir. Bunlardan bir tanesi siyaset, öteki yargı, diğeri de polis bürokrasisi ya da güvenlik bürokrasisi. Bunlar tabii konjonktürel kavramlar. Yargı belli bir yasayı uyguluyor ve onun peşinde gidiyor. O yasa, yargının önündeki yasa değişirse yargının da bakışı kaçınılmaz olarak değişmek zorunda olur. Emniyetle ilgili baktığınızda da tablo öyledir. Ama siz bugün emniyetin ve yargının kendi iç ideolojik dokularından ya da kendi gruplaşmalarından hareketle güvenlikçi bir anlayışa doğru ilerlediklerini varsayıyorsanız bu başka bir analiz alanı. Evet, böyle bir eğilim var. Ama bu dediğim gibi çok konjonktürel bir şey. Bir bakımdan siyasi konjonktüre bağlıdır. Bir bakımdan hiç öyle değil. Bir bakımdan bu çok eski bir gelenek. Yani böyle vatandaşı potansiyel suçlu olarak görmek. Tehlike, terör ve düşman, ülkenin her bir tarafını saran bu düşmanlar ve bunların iç uzantıları ve iç düşmanlar sürekli güvenlik politikasının ana ilham kaynağı oluyor. Milli Güvenlik Yasası bütün değişimlere rağmen Türkiye'de yaşanan değişmeyen bir yasadır. Bu yasa milli güvenliği teknolojiden ekonomiye, ekonomiden eğitime, eğitimden ticarete kadar çok geniş bir alanda ele alan, güvenlik tanımını son derece muğlak tutan, dolayısıyla güvenlik kurumlarının bu yasadan hareketle ya da yasaların bu tür bir güvenlik anlayışından hareketle hemen her yere sızdığı, diğer sahalara çok özellik bırakmayan bir güvenlik anlayışıdır. Bu düşmanların soyut olarak belirtilmesi aslında düşmanlar konusunda daha az saldırgan bir tavır varmış izlenimi bırakabilir insanlarda. Ama tam tersine bugün terör kavramının geldiği noktadan bakarsak soyut olması çok daha kapsamlı olarak saldırı alanı yaratmak için ideal bir şey.
2006-2007 eğitim öğretim yılında 8. sınıfta okutulan İnkılap Tarihi ders kitabında şöyle bir bölüm vardı. Orada teröristin kim olduğu tanımlanıyordu aslında parça boyunca, anlatım boyunca. Teröriste dair temel verilen bilgiler şu içerikteydi: bağımsızlık yanlısıdır, emekten yanıdır, emperyalizme karşı olduğunu söyler veya söylerler. Yeter artık! Bunalttınız beni be! Düşman algısıyla şekillenmiş bir eğitim sistemi var. Buna karşısında yek vücut olmak, fakat düşman değişiyor. Dönemlere göre, iktidarlara göre değişiyor. Bu muhalefet oluyor. Farklı muhalefetler oluyor. Farklı istenmeyenler oluyor. O zaman eğitim sisteminde de değişiklikler oluyor. Ve bu toplumsal hafızada zaten otomatik olarak güvensizlik yaratıyor. Dolayısıyla güvenlik sistemini eğitim yoluyla sağlayalım derken hafızaları bulandırarak güvensiz bir ortam yaratılıyor. Modern çağların, kapitalizmin gelişmesinin bu insanı ruhsal dünyası açısından yoksunlaştırması burada temel faktör gibi duruyor. Bunun getirdiği güvensizlik, yalnızlık duyguları temel faktör gibi duruyor. Bir anda güvenlikli sitelerle, özel güvenlik görevlileriyle, çitlerle, geçirimsiz kapılarla, duvarlarla, kuşatılmış alanlarla karşılaştık ve her gün insanlar daha sıkıntılı bir ve daha güvenliksiz bir hayatın içinde olduklarını düşünüyorlar. İnsanlar bunu telafi edebilmek için değişik güvenlik arayışlarına gidiyorlar. Bu cemaatleşme olabilir ya da işte evine kamera taktırmak olabilir, güvenli sitede yaşamak olabilir. Piyasaya dayanan liberal ve neoliberal siyaset algılarıyla yaşatılan sistem içinde her aksaklık yeni bir şirketleşme yaratır. 1980 sonrasında 80 öncesinin dünyasından farklı bir suç iklimi yok. Suç oranlarında öyle muazzam bir artış olmazken nasıl olmuştur da 80 öncesinde daha güvenli olduğunu düşünen insanlar 80 sonrasında güvenliksiz bir hayatta yaşadıklarını düşünerek bu biraz önce adını andığımız tedbirlere başvurmuştur. 12 Eylül bütün bir toplumun gözaltına alınmasıydı. Bu kesindi. Bütün toplumsal gelişmenin, toplumun dinamik demokrasi güçlerinin asker zoruyla elinin kolunun bağlanması, polis marifetiyle coplanması şeklinde toplumdaki ekonomik gelişme sağlanmaya çalışıldı. Darbe öncesi ve sonraları da hesaba katarsak sürekli bir savunma ve saldırı pozisyonu gerekliliği üzerine kurgulanmış bir kamu yönetimi var bir kere. İstihbarat şubelerinin çalışma biçimi polisliğin demokratikleşmesi önünde bir engeldir. Türkiye'de düne kadar sivil istihbaratımız olan, o da ne kadar sivil olduğu tartışılır. MİT'in ötesinde polis istihbaratı son derece güçlü bir yerdeydi. Polis istihbaratının bu kadar güçlü olduğu bir yerde polisliğin istihbari bir polislik olduğunu söyleyebilirsiniz. İstihbari polislik ne demektir? İnsanları kolaylıkla mimleyebilen, tırnak içerisinde, yaftalayabilen, kategorileri ayıran ve daha sonra bunu polis marifetiyle yasal çerçeve içerisinde illegal hale getirebilen bir polislik biçimidir. Dünyanın öteki demokratik ülkelerinde polis istihbaratı bu kadar güçlü değil. Hemen hemen hiçbir yerde değil. Bu çok önemli.
Yani neden polis istihbaratı bu kadar güçlü? Türkiye'de bunun tartışılması gerekir. 80 sonrasında çevik kuvvet, istihbarat, polis istihbaratı ve özel harekat gibi çeşitli yapılar kuruluyor polis içerisinde ve polis sayılarında muazzam bir artışla karşılaşıyoruz. 1980 yılında 50.000 olan polis sayısı 2013 yılı sonunda 271 bine ulaşması planlanıyor polis sayısının. 90'larda yasa dışı bir şekilde ticari birer firma, şirket gibi kurulan özel güvenlik şirketlerini görüyoruz. Hızla yaygınlaşan bir şekilde. Sözünü ettiğimiz bu yasa dışı yapılanma 2004 yılında çıkarılan 5188 sayılı yasayla yasal hale getirildi. Bilhassa üniversitelerden başlayarak korunması gerektiği düşünülen bütün alanlara seferber edilen özel güvenlik kuvvetleri polisle beraber şehir merkezlerinde şiddet tekelini paylaşan, devletin şiddet tekelini paylaşan ve onu gerçekleştiren bir diğer birim haline geldi. Mesela geçen aylarda İstanbul Adliyesi'nde kimlik kontrolü ve arama noktalarından geçici protesto eden avukatları özel güvenlik görevlileri takladılar. Bir sene önce Cevahir Alışveriş Merkezi'nde örneğin özel güvenlik görevlilerinin çocuklar üzerindeki şiddeti ortaya çıktı. Dolayısıyla en az onlar da polisler kadar yaygın biçimde şiddet uyguluyorlar. Rektörlüğün buna izin verip vermemesi söz konusu değil. Bu YÖK disiplin yönetmeliğinde geçmeyen bir şey. Biz yemek paylaşacağız. Bakın yemek paylaşacağız. Biz orada yemekhanede herhangi bir müdahalede kimseye kesinlikle bulunmayacağız. Nitelikli ucuz beslenme hakkımız için mücadele ediyoruz. Şimdi yemekhaneye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Polis şehirlerde, şehir merkezlerinde görev aldığı için polis üzerinde bu kadar çok fikir üretebiliyoruz. Oysa kırsalda jandarma ve keza şehirlerde polisle aynı güvenlik çemberini paylaşan özel güvenlik birimleri, bunlar da aslında bu şiddet toplamının içerisinde yer alıyorlar. Dolayısıyla bir güvenlik sektöründen söz etmek zorundayız. Bir güvenlik aygıtından söz etmek zorundayız. Resmi şiddetten söz edeceksek. Devlet kendi çıkardığı yasalarla özel güvenliği paralel bir aygıt, ikincil bir baskı aygıtı olarak kendi şiddet tekelinden bir parça vererek, güç vererek yaratmıştır. 2006 ve 2007'de Terörle Mücadele Kanunu'nda ve Polis Vazife Selahiyetleri Kanunu'nda yaratılmış bence suni bir güvenlik tehdidine istinaden değişikliğe gidildi ve polis memurunun elinin tırnak içinde güçlendirilmesi adına bu değişiklik yapıldı. Bunun tamamlayıcı bir unsuru da özel yetkili mahkemelerdi. Özel yetkili mahkemeler de çağdaş güvenlik mühendisliği diye tarif edilen olgunun devamı mahiyetinde düşman ceza hukukunu uyguladı. Düşman hukuku denen şey potansiyel düşman olarak görmek, potansiyel tehlike olarak görmek ve tehlikeyi önden ilan etmektir. 10.000'e yakın kişi terör suçlarından cezaevinde kalıyor. Yani bu nasıl bir şey olabilir yani? Suçlu olarak algılayarak zanlıyı hapse koyuyor. Öyle yargılıyor. Suçludur diye yargılıyor. Halbuki uluslararası hukukta masumiyet karinesiyle yargılanma başlar. Yani bu yasalar hep kullanılıyordu ama tutuklu halinde yargılamak ayrı bir şey. Çünkü mesela bir öğrenci bir iki mitinge gidiyor, kampüsünde bir protesto katılıyor ve tutuklu yargılanıyor ve o kişi hem eğitimden yoksun kalıyor, belki ailede tek okuyan çocuk olabilir, tek üniversiteye kazanan çocuk olabilir ve o aile için büyük bir umut
o çocuk. Yani o çocuk eğitimden yoksun kalınca bütün aile etkileniyor. Hem ekonomik açısından hem sosyal açısından. Aç polis! Aç! Polis! Evet, aç. Gel, aç kapıyı. Rahat dur. Bekle, bekle. Bekle, bekle, bekle. Bekle, çök oraya, çök. Düşman algısı esas olduğu için ve suçluluğu sabit görülmüş şekilde evinden alınıyor ve adına yakalanma deniyor. Ben mesela bu kavramı kabul edemem. Herhangi bir suçu olmayan bir insanın yakalanma kavramını kabul etmesi mümkün değil. Yani istihbarat açısından görüşüne başvurma denebilir buna. O da sabahın 4'ünde 5'inde yapılmaz. Çağrı yollanır. Bu konularda bizim şüphelerimiz var. Bize bilgi verebilir misiniz denir. Yani devam eden geceki operasyonlar her gün gözaltı dalgaları oluyor. Ya bu kişiler gerçekten tutuklanıyor, yargılanıyor, aylarca, yıllarca sürüyor. Ama onların yaptığı siyasi faaliyetlere yani demokratik bir ülkede hiçbir şekilde terör olarak sayılmaması gerekiyor. Büyük çoğunluğun doğrudan görüşü veya kendi çevrelerindeki izlenimleri yargının devletçi, milliyetçi, ulusalcı bir zihniyetin büyük ölçüde egemenliği altında olduğuna yönelikti. Yani bunu doğrudan söyleyen, böyle davrandığını, yargının işlevini devletçilik olarak tanımladığını söyleyen yargıçlar, savcılar olduğu gibi buna katılmasa bile büyük çoğunluğun, yargı dünyasında büyük çoğunluğun böyle düşündüğünü söyleyen yargıçlar ve savcılar vardı. Muhalif olan, farklı ideolojik önerileri olan, farklı sistemsel önerileri olan insanları topyekün suçlu olarak görerek işe başlarsanız o zaman görüşünüze başvurmazsınız. Onu otomatik düşman olarak kabul edersiniz ve onun lehine olan herhangi bir şeyde kullanmamakta direnirsiniz. Bugün Türkiye'deki torba davalara yaklaşım tamamen budur. Düşman hukuku denen şey de budur. Ya bu sorun yani böyle bazı indirimlerle ya da teknik, kozmetik değişikliklerle iyileşmez yani aslında. O yüzden biz hep şöyle bir yorum yapıyoruz. Böyle esasa girmeden yani terör tanımı değiştirmeden bir şey iyileşmez Türkiye'de bu konuda. Yani bu binlerce kişi sırf böyle kozmetik bir şekilde bazı indirimlerle de kurtulmaz. Hak edene hakkını veren olmaya başladığında yasalar, işte orada polis yasaların önüne geçer, insanlara ne yapması gerektiğini söylemeye başlar polis ve yasalar. Eğer bir yerde insanların ne yapması gerektiğini polis ve yasalar söylüyorsa orada alttan alta çok ciddi bir huzursuzluk vardır toplum içerisinde. Türkiye'de artık polis kısıtlamanın, yasaklamanın, sınırlandırmanın bir aracı olarak değil, tam tersine demokrasi ve hukukun teminatlarından biri olarak öne çıkıyor. 2000 yılından sonra Türkiye'de özellikle Avrupa Birliği süreci çok ivmelenerek, hızlanarak devam etti. Ve ilk olarak her aday ülkede olduğu gibi Türkiye'de de siyasi kriterlerden başlandı işe. Ve bu siyasi kriterlerin içerisinde polisin çok önemli bir yeri vardı. Bu yüzden de polisten başlandı işe. İçişleri Bakanlığı'ndan ve polisten başlandı.
Ben o dönemde İçişleri Bakanlığı'nda Avrupa Birliği Dairesi'nde çalışıyordum tam da. Gördüğüm şey şuydu, polis Türkiye'de inanılmaz, Avrupa Birliği sürecinde inanılmaz bir çabayla katkı vermeye çalıştı. Kendisini demokratikleştirmeye, değiştirmeye, şeffaflaştırmaya çalıştı dışarıdan bakıldığında. Fakat iç tarafta başka bir şey yaşanıyordu aslında. İç tarafta yaşanan şey şuydu, polis bürokrasisi devlet içerisindeki konumunu güçlendirmeye, öteki kurumlar nezdindeki gücünü artırmaya, otoritesini pekiştirmeye çalışıyordu ve Avrupa Birliği sürecinde bunda kullandı. Merkez polis bürokrasisinde yaşananların sokağa yansıyış biçimi dışarıya anlatılan gibi olmadı. Yani dışarıya başka bir resim sunuldu. Polisin çok demokratikleştiği, teknolojiyi kullandığı vesaire, fakat sokakta aslında biz bu değişiklikleri çok fazla göremedik. Sokakta eskiden yaşanan bazı olumsuz hadiseler polisle bağlantılı olarak aynı şekilde devam etti neredeyse. Ülkenin politik, sosyopolitik iklimi otoriterleşme eğilimindeyse, uygun sayılan çizgilerden dışarı çıkanların içeriye alınması, hizaya getirilmesi önemli sayılıyorsa, o zaman yasal düzenlemeler de ona göre yapılıyor. Polise daha fazla yetki veriliyor. Yasal düzenlemenin yetmediği durumlarda polis kollanıyor. Arkası sıvazlanıyor, yaptıkları göz ardı edilebiliyor, sonra cezasız kalıyor. Böyle bir iklimde tabii ki polisin tabancasına meyletmesi, tabancasını hemen kavraması ve o tetiği çekebilmesi başka bir düzene göre otoriterleşmenin o kadar kolay olmadığı, daha demokratik standartların geçerli olduğu bir iklime göre çok daha kolay oluyor. İzmir'de 24 Kasım 2007'de dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle aracında polis kurşunuyla öldürüldü. 2007 yılında Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nda bir değişikliğe gidiyor. Durdurma, kimlik sorma ve ateş etme. Yani bu maddede bir değişiklik yapıyor. Polis verilen emri yapar, geri gelir. Bizim için asıl olan görevin yapılmasıdır. Nitekim dün de Emrah Barlak davasında polis 9 kurşun sıkıyor, birisini öldürüyor, 2 kişi yaralıyor ve buna da ben görevimi yaptım diyor. Evet, polis şiddet kullanıyor. Çünkü zaten mesleğinin özü o. Yani polis güç kullanma. Gücün timsali. Devletin kullandığı hukuki gücün kullandığı vasıta, araç polis. İlk cinayet Festus Okey cinayetiyle oldu. Çanakkale Anafartalar Polis Karakolu'nda Hakkı Cangı ve İsmail İnan aynı karakolda ölü bulunuyorlar. Bir yıl içerisinde hemen Baran Tursun oluyor, işte olaylar seri bir şekilde devam ediyor. Bunlar her polis teşkilatında olan ve bundan sonra da olmaya devam edecek olaylar. Biz kendi içimizde bunları iş kazası olarak nitelendiriyoruz. Nasıl bir frezede, tornada çalışırken kolunuzu kaptırabiliyorsanız, burada da kastın açılması suretiyle mi dersiniz, meşru müdafaa mı dersiniz, zor kullanma mı dersiniz, artan oranda güç mü dersiniz, ne derseniz deyin, bu tür olaylar olabilir. Elin kolu bağlı, nezaretin içinde. Adam da su istemiş, su verince silahı kapmış, kendini öldürmüş. İşte karakolda bunlar diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Yani insanın kendi akvaryumunda balığının öldüğü zaman duyduğu üzüntüden daha az üzüntü duyulamaz. Tabii ki böyle bir olaya karışan, çünkü gece böyle bir olaya karışan polisin öbür penceresinden bakıyorum şimdi, burada adam değil, kendi penceresinden bakın. Böyle bir olay olduğunuzda hemen bir kere sabah gidemiyorsunuz evinize. Hemen ilgili kısım, genelde Asayiş Şubesi, Cinayet veya Gasp Büro geliyor. Sizi alıyor, silahınızı alıyor, kimliğinizi alıyor, ifadeleriniz alınıyor, savcıya götürülüyorsunuz, hakim karşısına çıkarılıyorsunuz, açığa alıyorsunuz, görevden el çektiriliyorsunuz. Baran Dursun olayında olduğu gibi cezaevine gidiyorsunuz. Yani bunlar da öyle kolay süreçler değil. Evet, bir ölümün olduğu yerde cezaevine girmek tartışılır mı der misiniz? Tamam, doğru, haklısınız. Ancak bunlar da ya ne olacak işte kaçıyordu vurdum, beni ilgilendirmiyor, ben yatıp uykuma bakarım diyen kişiler değil. Onlar da çok ciddi travma geçiriyor. Çok ciddi travma geçiyor hem de. Sosyopolitik ve kurumsal kültür böyle olduğu için, yani şiddetperver davranışları hoş gören, görmezden gelen, gerektiğinde hatta teşvik eden bir genel siyasi ve kurumsal kültür olduğu için şiddet davranışlarında bulunan polislerin ya da askerlerin, güvenlik görevlilerinin, hatta özel güvenlik görevlilerinin
çok ciddi bir vicdani sıkıntı yaşamalarını düşünmüyoruz. Yani böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. 2011 yılında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı gerekçesiyle tedavi olmak amacıyla bize toplam 518 kişi başvurdu. Karşı taraftan bir polis aracı geliyor ters yönden. Ona selektör yapıyor, onlar selektör yapıyor. Ahmet geri çekiliyor ve sonra Ahmet uyarıyor, yani ters yönden geliyorsunuz. Bunun üzerine araçtakiler iniyor ve kaba konuşmaya başlıyorlar. Kimliğini gösterdiler. Ahmet ben de askerim dediğinde bana ne askerliğinden tarzında bir davranış görüyor. Ve arkasından yanımda hamile kadın var dediğinde beni ilgilendirmez diyorlar. Ahmet'in kimliğini gösterdiğinde eline vuruyorlar. Kimliği yere düşüyor. Abisine telefon açıyor. Ahmet abisiyle Kürtçe konuşuyor. Bunun üzerine adam mı çağırıyorsun sen deyip ekip çağırıyorlar ve olaylar görüntüdekiler gibi gerçekleşiyor. Abimlerin sokağın başından gelirken 75. yüzyılda bir ekip polis memuru bizi çevirdi. Uyuşturucu ihbarı var, arayacağız dedi. Ama herhangi bir kimlik GBT'sine falan girmedi. Direkt aramaya başladı. Affedersiniz, pantolonunu indir, abime bir şekilde pantolonunu indir, arayacağız diye sordu. Abim de dedi, hani pantolonumu indiremem, beni kapalı bir alana sok, berbere ve ocağına sok, kapalı bir alanda ara. Polis memurlarından biri, sen kimsin, işimizi bize mi öğreteceksin lan dedi ve abime tokat attı. Olayın ilk başladığı esnadan sonuna kadar bulunan zaman diliminde 9 ayrı çeşitli bölgede bizi, yani diyebileceğim kadar 40-50 polisten, belki de daha fazlasından polis memuru, 75. yüzyılda görev yapan polis memurları darp etti, dövdü. Acilin kapısına gittik. Kendimizi kapıya vuracağız, içeri gireceğiz. Polisler bizi iteliyor dışarı. Serbest değil, girmeyin. Ne kadar içeri gireceğiz, ağlıyorum da. Allah'a yalvarıyorum, Allah için dedim ben çocuğumu göreyim. Ne olmuş? Çocuklar ne yapmışlar bu saatte kadar işte. Yok, bırakmadı. Bir tekme daha beni iteledi. İteledikten ben yere düştüm. Kulak zarım patladı yani. Orada benim kulak zarım şu an hala patlak. Raporlarda da var. Yani raporu da var. Dedim kulağımı patlattınız dedim. Duyamıyorum bir şey. Öyle bir çınlama, öyle bir ağrı geliyor ki. Dur dedi, bu nedir dedi. Bilmem size ne sokacağız, affedersiniz. O tür, evet, o tür ithamlarda bulunuyorlar. Sizi geberteceğiz. Bitireceğiz sizi. Bir de belki şikayetçi olursunuz. Tamamen sizi yok edeceğiz. Siz Yenibosna'da öldünüz. Ayrı 4'er arabayla bizi Sinan Erdem Spor Salonu'nun bulunduğu üst geçite kadar arabanın içinde dövdüler. Gözüm böyle şişmiş bir aşamada. Gözü Her iki gözüm de şişmiş berbat zaten. yani. Bir de yüzümden akan kan salyeleri böyle dizlerime değiyor. Arabaya kan değerse seni öldürürüz diyorlar. Görev değişimi olduktan sonra polis memurlarından başkomiser, amir olan biri bunların suçu ne yaptılar dedi ve diğer amirlerden birisi şu ifadeyi kullandı. Hani bunlar katil. Görev arkadaşlarımızı vurdular. Polis katili bunlar. Terörist diye ithamda bulundu. Onlar bu sefer görev esnasında olan polislerden daha çok vurmaya başladılar. 20-30 tane polis bizi avukat görüş odasında vurdu. Daha sonra işte polis memurlarından biri, durun bu bir şekil olmaz, dışarı çıkalım, dışarıda daha iyi döveriz. Kimse bizi çekmez, görüntüleyemez, kanıtları, delilleri olmaz. Ben Allah'a yalvardım, dedim çocuğumu bırakın artık, yeter dövün. Yeter dövün. Değil senin çocuklarındır dedim, benim çocuklarımdır. Onları arabaya götürdüler, özümün önünde kaybettiler. Olayın başında biz içicilikle itham edildik. Daha sonra satıcılığa döndü bu. Hastanede polis katili, terörist. Daha sonra halkta bunları öldürün, denize atın. Bunu diyen bir bayan, asistan bir bayan. Ben ona şok oldum. Çocuğumu nerede görseler dövecekler. Söylüyorlar da hem de söylediler. Nerede onları görsek döveriz. Diyorum ters tarafına gidin işe. O vahşilere rastlamayın. Mahkemede bulunan, dilekçede bulunan kağıtta bunların
Aksine yani hiçbirini rastlayamadık bu söylenen, kullanılan cümlelerden. Hiçbiri yoktu yani. Ne katil vardı, ne cani vardı, ne terörist vardı. Sadece kağıtta yazan ifade şuydu hani görevi yapmaya direnmek, görevi yaptırmama, direnme. Ben Batman'a gitmek istiyorum. Evimi satmak istiyorum. Benim çocuklarımın başına bir daha bela gelmesin. Yani öyle bir bela çocukların başına getirdiler söylenmez. Hani öyle bir vahşilik yaptılar da oğlumun gözünü kör ettiler. Polis çalışma düzeni içerisinde toplumu çeşitli kategorilere ayırır ve bunun bir sonucu olarak da Türkiye'de polise baktığımızda kabul etmemiz gerekir ki insanların farklı niteliklerine göre cinsiyetine, geldikleri kökene, cinsel tercihlerine ya da başka niteliklere göre bir ayrımcılık uyguladığını söyleyebiliriz. Ben 1963'ten beri İzmir'deyim. Benim çocuklar ha burada doğumlu. Benim kimsene bir şeyimiz yok. Bütün millet hepsi şahidim. Sırf biz Mardinli olduğu için bizi öldürdüler çocuğu. Biz Batmanlıyız dedikten sonra zaten herhangi bir GBT kimlik sorgulamasına girmediler. Batmanlıyız dedikten sonra bizi darp etmeye başladılar. Niye böyle aramcılık yapıyorlar bize? Niye bu işkencelere bizi veriyorlar? Niye bizi öldürüyorlar? Evet, polis eleştirebiliriz yanlışlıkla ama ırksal anlamda yani ırka dayalı bir ayrım yaptığını söylemek çok ciddi haksızlık olur. Ben o kadar çok polis biliyorum ki bu teknelerde, insan kaçakçılığı teknelerinde birçok Afrika kökenli vatandaşların kadın bağına kadar kendi cebinden aldılar. Geçen 5 yıl içerisinde İstiklal Caddesi'nde herhangi bir suç işlemeseler dahi suç işleme ihtimaline binaen, ona istinaden insanların tenlerine bakılarak, hareketleri ve davranışları ve kılıklarına bakılarak ağırlıklı olarak kültüre şiddet uygulandığını gördük biz yaygın olarak. Benim suçum ne dedi? Niye beni getirdin? Onların karşı gelmiş. Onların karşı gelince onlar da onu öldürdüler. İşte hepsi bu. Hiç unutmam bunu. 10 yaşında şiddet gördüm polisten. 10 yaşında. Ve 38 yaşındayım. 20 yaşından beri de şiddet görüyorum. Bonus puanı listesine baktığımızda öncelikli hedef olarak bilinen bayan kategorisinde fuhuş yaptığı iddia edilen kadınları görebiliyoruz örneğin. Transseksüelleri görebiliyoruz örneğin. İstiklal Caddesi'nde diyelim ki yürüyordum işte bundan bir hafta önce. Travesti olduğunu anlıyor değil mi mesela polis? Şşt lan gel lan buraya. Yani bunu düşünebiliyor musun? Polis teşkilatı yapısı itibariyle biraz muhafazakar. Dolayısıyla da Türk toplumunun içinden gelmiş bir kültür olarak da uç kesimlere toleranslı davranması beklenemiyor. Mesela eşcinselleri onlar bir sapıklık, bir suç unsuru olarak görüyorlar. Biz yıllarca polislerimizde eşcinselliği böyle gördük. Benim adım lan mı dedim. Niye bakayım sana? Benim adım lan mı? Ya, bu şekilde çekelim dedim ya. Hemen tutuyor sana. Ondan bir şey yapsan gidersen hemen şey verirler. Al sana bu da bir şey şiddet. Ver lan diyor, çıkar lan diyor kimliğini. Bu nedir bu kadar bir nefret? Uzunca bir süre hala olduğu gibi eşcinsellikle kaba kuvvet yöntemiyle polis olarak mücadele ettik. Oysa herkes biliyor ki eşcinsellik bir cinsel tercihtir, suç değildir ve polisle hiçbir ilgisi olmayan bir olaydır. 2001'de, iyi hatırlıyorum o zamanlar, 2001'de oldu bu. Önce tazikli suyla yıkayıp, döverek, oraya küçük nezarete koyup ve sabaha kadar çıplak bir şekilde, üstünde kilot dahil olmayacak bir şekilde 3 tane travesti yan yana koyup, üçümüzü koyup orada biz sabaha kadar beklettiler. Sabah olduğunu zaten anlamıyorsun. Küçük şu kadarcık bir kapı şeysi vardı. Açıp kapanan yer. Işık açarsa ışığı oradan görüyorsun. Yoksa ışık falan yok. Bir şey söyleyemiyorsun ve aç bekletiliyorsun. Adam bana polis diyor ki bana saksafon yap ben sana yarım ekmek getireceğim. Yapmadım mı? Yaptım. Açlıktan ölüyorum. Ne ekmek veriyorlar. Ne saat söylüyorlar. Ne gün söylüyorlar. Bir daha oraya çıkmayacaksın. Bu işkenceyi görüyorsun. Vatandaşlar biz burada eşcinsel görmek istemiyor diye biz Alsancak'ta eşcinselleri uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Polisin işi değil eşcinseller. Vatandaşları da iten onlar. Ben mesela 2010'da yine biz sokakta çalışıyorduk. Elma Dağı'na gelmiştik. Elma Dağı'nda evimizi polisler ikide bir geldiler, yaktılar. Polisler geldi evimizi yaktılar. Geldi adam döktü şakır şakır yaktı evi. Çıktı gitti.
Bu sefer halk bastı evimizi. İşte elinde sopalar, satırlar, geldiler dayandılar kapılara falan, çelik kuvvet geldi o arada falan, öyle çıktık, o ev boşaltıldı. Yapsan da yapmasan da bunlar sadece fuhuş yapıyor. Bir yere girdiğin zaman travesti olduğun belli oldu mu farklı gözle bakılıyor sana. Ama neden? Devlet kaynaklı. Bu zaman ne oluyor bu sefer? Devletin işine geliyor. Devletin işine geldiği zaman bu sefer ne yapıyor devlet? İşine o şekilde yansıyor, diyor ki insan sana farklı baksın. Zaten vatandaş da şöyle söyleyebilir, ama zaten bu seks işçiliği, zaten bu pisliğin teki, ama iyi yapıyor. Çünkü devletin işine geldiği o, zaten onu yiyor, ama vatandaş bunu bilmiyor ki, aslında özünü bilmiyor ki. Özünü bilmiş olsa yani öyle düşünmez zaten. Kişisel tercih. Eğer eşcinsellik adı altında suç işliyorsa tamam, polis buna bakabilir. Ancak eşcinseller bir bölgede oturulmuyor diye polisin bunlarla mücadele etmesi beklemez. Ama polis diğer kesimdeki vatandaşlar gibi, içinden çıktığı toplum gibi uç noktalar gerek toleransı sağlamıyor. 15 gün önce yaşadığım gene bir olay var. İşte caddedeyim. Bizim arabamızın içindeyiz. Arkadaşımla beraber. Arabamın içinde polis geldi. 53 2 yıldızlı komiser. Geldi. Pırt önümüzü kesmedi. 0'a 0. İndi aşağıya. Elinde sprey. Job. Pat 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 pat. Araba aç diyor. Aç diyor kapıyı. Kapıyı açar açmaz kimliğini verdi. Kimliğini verdim. Verdim kimliği. Kimliği verir vermez hemen arkamdan saçımı böyle bir dolat yapıştırdı beni arabaya. Ben sana kapıyı aç dedim de neden açmadın? Ekip arabasına atıyor beni, böyle iterek üstüme çıkıyor ve kelepçeliyor beni, vuruyor bana. Geber, pislikler, ne bağırıyorsun, ben sana demedim mi? Böyle el telsizden vurdu. Sırtlarım mosmordu, ellerim mosmordu, her yerim böyle. Bütün o Cumhuriyet'in kuruluş ideolojisi işte nedir? Herkes Türk olacak, herkes Müslüman olacak, Müslümanlar daha makbul, tercihen Sünni olacak, heteroseksüel olacak vesaire vesaire. Böyle bir core bir şey var. Polis de buna göre örgütlenmiş durumda, asker de. Dersleri incelediğinizde sorunlu hiçbir şey bulamazsınız. Her şey son derece demokratik, uygar, hukuk devletine uygun bir şekilde dizayn edilmiştir. Polis akademisinin kültüründe harp okullarına benzemeye çalışmak vardır. Harp okullarına özenilir polis akademisinde. Askere özenilir. Polis askerleştiğinde hizmet verdiği halkı ötekileştirir. Yani düşman konumuna koymasa bile ötekileştirir, karşıt bir yere koyar. Biz ve onlar mücadelesi başlar o andan itibaren. Vururken ben de dedim seni Allah'a havale ediyorum. Hani böyle kelepçeli, esaret altındaki bir insana vuruyorsun, yakıştırıyorsun kendine. Sen anca cezanı Allah verir. İnşallah da böyle kalmaz bu yanımda. Kar kalmaz deyince daha hırslandı, daha çok vurmaya başladı. O da dedi Allah kim? Sizi Allah mı elimizden alacak? Sizin artık Allah'ınız biziz. Polis halk kültürüyle ilgili olarak yapılan bir araştırmada dünyada iki ülke polisinin kendisini tanrı veya devlet olarak gördüğü ortaya çıkıyor. Bunlardan biri Japonya, ikincisi ise Türkiye. Türkiye'de polis çok net bir şekilde şunu söylüyor: ben devletim. Bir akademisyen, Amerikalı polis çalışan bir akademisyen, polisleri sokak siyasetçileri diye niteler. Yani meclisteki siyasetçiler mecliste ne yapıyorsa polis de sokakta onu yapmaktadır aslında. Meclisteki milletvekilleri aslında toplum için hangi yasaların daha iyi olacağına, hangi kuralları koyduğunda toplum daha iyi işleyeceğine karar verir. Sokakta da polis bunu yapar aslında. Polisleri neden seçemiyoruz konusu önemli. Çünkü en az milletvekillerini seçmek kadar yasayla ilgili düşündüğümüzde en az milletvekilleri kadar, hatta belki ondan daha fazla gündelik hayatımıza müdahale eden insanlar polisler. Polis dediğiniz insan halkın gündelik hayatına müdahalelerde bulunan, onu sınırlayan, kısıtlayan, yeri geldiğinde özgürlüklerine, en mahrem alanına girerek özgürlüklerini sınırlayan bir insandan bahsediyoruz. Bu kişilerin kimler olduğu çok önemli. Buradaki görüntüler kabadayak ve job kullanımı sonucu ya da sert künç cisimlerle dövülmüş kişilerin bedenlerindeki izleri gösteriyor. İşkence bir şeyi söyletmek amacıyla yapılan bir işlem değil. İşkence artık gayri insani muamele olarak da değerlendiriliyor. Onur kırıcı muamele de bir anlamda artık işkencedir. Şu görüntüler toplumsal olaylarda polisin biber gazı dediğimiz kimyasal ajanlardan oluşmuş silah kullanımı sonucunda şu iki yara izi şu sözünü ettiğimiz biber gazı kapsüllerinin vücuda çarpması sonucu oluşmuş yara izleri. Bunlar yakın mesafeden ve
ters bir şekilde gelmesi halinde ölüme dahi yol açabiliyor. 2008 yılında 1 kişi, 2009 yılında 4 kişi, 2011 yılında 5 kişi, 2012'de 4 kişi olmak üzere toplam 14 kişi bu biber gazlarının gerek toksit etkisiyle işte zehirlenme ve nefes darlığı ve benzeri arazlar çekerek yaşamını yitirdi. Ya da bu biber gazların kapsüllerinin, kanüllerinin kişiye isabet etmesi sonucu yaralanmaları sonucu yaşamlarını yitirdi. Polisin inanılmaz bir şekilde, çok şiddetli, inanılmaz ve sürekli bir şekilde tazikli suyun içerisinde gaz, aynı zamanda boyalı tazikli suyuna, şiddetine maruz kaldım ve bundan dolayı kendimden geçerek bayılmışım ve hastaneye kaldırıldım. Diz kapağımda çatlak, kemik iliği ödemi ve astım başlangıcı teşhisi konuldu. Bunlarla korkutamazsınız. Korkutuyorsunuz. Böyle geri sindirme. Bu okulda bir haftadır her gün okula çevik kuvvet giriyor. Üniversite öğrencisi potansiyel suçludur. Eylem yapanlar potansiyel suçludur. Gidin dersinizi çalışın. Ne için uğraşsın bu işlerle? Düşüncesi hakimdi. Yalan değil bu yani. Ancak tabii dediğim gibi yani polis bunları sorgulamıyor. Polise diyor ki irade gideceksin üniversitedeki öğrencilere müdahale edeceksin. Yani bu karar alan polis değil. Polis dışarı, bilim içeri. Polis şiddeti yani bir sürü ülkede büyük bir sorun. Yani sırf Türkiye'de değil yani Yunanistan gibi yerlerde, İtalya gibi yerlerde. Tabii ki Rusya, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Orta Asya falan bütün o ülkelerde polis şiddeti bir sorundur. Bu şiddet ilgili şikayetler nasıl soruşturuluyor, nasıl yargılanıyor polis o önemli. Geçen kurşun çıkıyor, gelen kurşun çıkıyor. Karakolda işkenceye alıyorlar. Ondan sonra serbest etmiş bunun. Bu zalimleri serbest etmiş. 2008'de Yunanistan'da Atina'da bir genci vurdu polis. Polis sendikasının açıklaması şuydu. Polisin sadece bir hayatı kurtarmak için silah kullanması gerekiyor. Olayımızda öyle bir şey olmamıştır ve ülkenin hepsi ayağa kalkmıştır. İçişleri Bakanı istifa dilekçesini vermiştir. Ben bunu istiyorum. Ben adalet istiyorum. Ben adalet istiyorum. İçim yanıyor. Ne gelen var ne giden var. 50 kere geldim hiç olmadı. Türkiye'de ne yazık ki büyük bir cezasızlık devam ediyor. Çoğu zaman bu yargılama yani soruşturma süreci çok yavaş ilerliyor. Yani bazen senelerce soruşturuluyor bir vaka ve hiçbir şey çıkmıyor. Anayasa hukuku profesörlerinden Burhan Kuzu Bey ile görüştüm. Hocam dedim, bakın dedim bir polis silahını çıkartıp nişan almak suretiyle birisini öldürdüğü zaman ceza alamayabileceğini davası Baran Tursun davası da ispatladık dedi. O da hayır böyle bir şey olamaz dedi. Yargıtay aşaması var dedi. Bir de Yargıtay'ı bekleyeceğiz. Yargıtay bu neviden kararları kolay kolay onaylamaz dedi. Ve arada 5-6 ay geçtikten sonra Yargıtay bu neviden kararları kolay kolay onaylamaz denilen Baran Tursun davası Yargıtay tarafından onaylandı. 12 Eylül döneminde de işkence uyguladığı sabit olan asker ve polis görevlilerinin bir bölümü cezalandırılmıştı. Bir bölümü meslekten ihraç edilmişti. 2005'ten bu yana, 2007'den bu yana ise fark ettiğimiz şu ki polis şiddeti, işkence ve kötü muamele nedeniyle meslekten ihraç edilen polis göremiyoruz. Ağır bir mesleki cezaya çarptırılmış komiser ve emniyet müdürü göremiyoruz örneğin. Ağırlıklı polislere, polis memurlarına o da
10 aylık mesleki kıdem durdurma gibi mesleğinden olmayacak, işine devam edecek cezalar verildiğini görebiliyoruz. Allah kimse başına getirmesin. Biri toprağa veriyorum, biri de kan istiyorlar. Bu olay mı? Bu vahşettir, bu bir vahşet. Baran Tursun'u öldüren polis bile 2 yıl ceza aldı, diğerini öldüren polis bile ceza almadı şeklinde bir algı, ciddi bir algı oluşunca ondan sonra silahını kavrayan adam öldürmeye başladı. Silahını kavrayan adam öldürmeye başladı. Polisin karıştığı her olayda evrakları, olay tutanaklarını, delilleri toplayan polisler olduğu için adam öldürme suçunu işleyen polis buna iştirak ederek yapıyor. Emrah Barlak davasında da polis 11 tane kurşun sokuyor. 11 kurşunun 9 tanesi isabet alıyor ve kendini kurtarmak için, cezadan kurtulmak için polis ve arkadaşları oradan polisin baldırına bir bıçak saplatıyorlar. Hemen hastaneye gidiyorlar ve bu da işte Emrah Barlak bizi bıçakladı imajı yaratmak. Mesela Ankara'da Soner Cankar öldürülüyor ve Soner Cankar'ın üstüne kuru sıkı tabanca bırakılıyor. Ancak adli tıp Soner Cankar'ın üstüne bırakılan o kuru sıkı tabancada parmak izine rastlamıyor. Burada polisin varmak istediği konu işte kuru sıkıyla bize doğrultu bir silah sandık falan. Mesela Diyarbakır'da bir çocuğu yakaladıkları zaman taş attı, şu attı, bu hesabıyla çocuğu yakaladığı zaman hemen o çocuğun arka cebine biraz limon koyuyorlar. Bu polis için, bu yargıç için, bu hakim için, bu savcı için yeterli bir delildir limon. Çocukta limonu yakaladıysa demek ki bu çocuk artık teröristtir diye falan hemen içeriye alıyorlar. Alaaddin Karadağ İstanbul'da polis tarafından öldü. Alaaddin Karadağ dür ihtarı sonucu öldürüldüğü söylenmektedir. Yani ama vücudunda 11 tane polis kurşunu. Ve biz sorduk yani dür ihtarı 11 tane kurşunla nasıl oluyor? Dedik. Hemen diğer tarafa baktığın zaman Alaaddin Karadağ'ın hemen yanına ilerisinde gerisinde terörist olduğu için de al sana terör dokümanları, kitaplar, bildiriler vesaire şeyler ve o 11 kurşunla öldürülen Alaaddin Karadağ Türkiye'nin en büyük teröristi olarak lanse edildi ve dür ihtarı sonucu öldürdü. Diyorlar ki terörist olduğu için değil, dür ihtarına uymadığı için. Dür ihtarına uymayan adama 11 tane kurşunu nasıl sokuyorsun be adam diyen ne savcı çıktı, ne hakim çıktı, ne devlet çıktı. Adli kolluk diye bir şey var. Bağımsız bir kolluk, savcılığa bağlı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne değil, İçişleri Bakanlığı'na değil. Türkiye'de bu yok. Soruşturma aşaması bütünüyle polise bağlı, meslektaşlarını kolluyor. Doğru. Soruşturmaların yürümemesinin önemli nedenlerinden birinin bu olduğunu bize doğrudan doğruya savcılar uzun örneklerle anlattılar. Bu bir meslek şovenizmi, birbirine dayanışma. Çünkü dayanışmazsanız dışlanırsınız yani. Çünkü 24 saat beraber geçirdiğiniz bir grup içerisindesiniz. Eğer bu grubun olağan standartlarına göre davranırsanız grup içerisinde kalırsınız. Grubun olağan standartlarına, yaşadıkları standartlara aykırı davranırsanız dışlanırsınız. Dışlama da hastalığı getirir. Ben valiyle müracaat ettiğim zaman vali bey bana mülkü müfettiş çağırmadı. Emniyetten ben müzdarip olduğum halde emniyetin hukuk işlerini bu işte görevlendirdi. Aslında emniyetin içinde böyle bir olay olduğu zaman dışarıdan ya başka bir kurumdan ya da jandarmadan birileri takat yürütmeli. Hem idari hem adli takat yürütmeliler. Şimdi oğlum her ne kadar intihar ettiler de ben bir emekli polis memuru olarak buna inanmıyorum. Hukuk bittiği anda, savcılık benim önümü tamamen kapattığı anda ben eylemimi o zaman yapacağım. Bu oyuncak değil. Ben eylem yapacağım. Bir emekli polis memuru olarak devlete karşı eylemimi yapacağım. Kardeşim intihar etti diye söylüyorlar ama kesin biz inanmıyoruz. Abdurrahman Sözen olayında nezarethanede çıplak beton üzerinde bırakılan kişi polis silahıyla nezarethanede vurulmuş şekilde bulundu. Bir insan silahı eline aldığı zaman sinirli anında önce karşısındakine vurur. Biz bunu böyle biliriz yani. Kamera kayıtlarını göstermediler hiçbir şekilde ve Türkiye'de de bu dava açılmadı. Sanık polisin ifadesinde de gidip kameradan izlediğini beyan etmişti. Buna rağmen kamera kaydı hiçbir zaman dosyaya girmedi. Savcıdan bunu istedik ve hard diskine el konulmasını istedik. Savcı polisin beyanıyla yetindik. Polis diyor ki biz kamera kaydı yapmıyorduk. Türkiye'de 24 karakolda 24 insan ölü bulunmuştur.
Bizler bu ölü bulunanların ölümünden polis sorumludur, polis öldürmüştür, polis cinayet işleri demiyoruz. Yalnız bu 24 karakolun 24'ünde de istisnasız bütün kameraların kayıt yapmamış olması, istisnasız bütün kameraların da arızalı oluşu sizce olağan mıdır, değil midir? Hangi koşullarda kamera kaydı yapıldığını Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sorduk, bakanlıktan sorduk. Bize verdikleri yasa ismi vardı. Karakollarda şu yasaya dayanarak kamera kaydı yapılır diye. Yasanın kendisini bulamadığımızı ve yasayı kendisi bize verilmesini istedik. Yasanın gizli olarak çıkarılmış olduğunu ve yasanın bize verilemeyeceğini söylediler. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Demokratik bir ülkede yasalar gizli olabilir mi? Artı yasalar bir avukattan gizlenebilir mi? Adalet devlette, savcı devlette, hakim devlette, polis devlette, şahidi tuttun devlette, ondan sonra bir de avukatı devlette. Kiminle yarış yapıyorum o zaman? Kiminle yola çıkıyorum? Şimdi PVSK'da polise dur ihtarına uymayan bir kişi, kaçan bir kişiye direkt nişan alarak ateş etme yetkisi vermemiş. Havaya ateş edebileceği söyleniyor. Polislerin çoğunluğu direkt nişan alarak ateş ediyor. Bunlar bilirkişi raporlarıyla kamera kayıtlarına sabit olmasına rağmen bu sefer yasanın tanımadığı bir yetkiyi mahkemeler vasıtasıyla polislere koruyucu kararlar alıyorlar. Baran Tursun'un annesi polise hakaret etti. Baran Tursun'un babası böyle dedi. Baran Tursun'un ailesi, ablası polise küfretti şeklinde hakaret, tehdit unsuru şeklinde polis tutanakları 11-12 tane davalar açıldı. Çağdaş Kemik ailesi hakkında davaları açılıyor. Aytekin Arnavutoğlu, Baran Tursun, dün görülen Emrah Barlak'ın ailesi hakkında davaları açılıyor. Ve aileler bu sindirme davalarıyla gerçekten de siniyorlar. Mesela Fevziye Cengiz karakolda işkence görüyor. İşkence görüntüleri Karabağlar Polis Karakolu'nda işkence görüntüleri basın yayın organlarına yansıdı. Bakanlık el koydu. Ama o davada bile bakıyoruz ki 4-5 tane polis Fevziye Cengiz hakkında davacı olmuşlardır. Müzikol'den eşimle birlikte eğlenirken orada kimlik sorgulamasından hani kimliği arabadan getirecekti eşim, çantaya gitti almaya çantayı. Çantanın içindeydi. Ben çantayı yanıma almamıştım. Oradan bir başladılar dayağı artık. Hani bekleyin dememe gerek bile kalmadı. İzin bile vermiyorlar beklemeye. Döve döve aldılar işte. Arabaya bindirdiler, götürdüler. Karakolda gene devam dayak. Dayak yiyen ben, 20 yılla yargılanan ben. Çanakkale Anafartara Polis Karakolu'nda bir yıl arayla üvey baba oğlu öldürülüyor, ölü bulunuyor. Bu aile neden davasına vazgeçsin? Sebebi nedir? Urfa'da İbrahim Halil Çoban'ın babası 17 yaşta dünya güzeli evladını polise kurban vermiş, bu aile neden davasına vazgeçsin? Soner Çankal'ın babası neden anne ve babası mahkemeye gidip davadan vazgeçtiklerini söylesin? Bunu neden söylesin? Biz güçlüyüz, biz polisiz, biz her şey yaparız. Yani biz seni dövdükleri halde sakın gidip şikayet etme. Edersen seni hapse atarız. Seni biz dedi, gömleğimi düğmesini kopardı derim. Beni dövdü derim. Küfür etti derim. Öyle derim, böyle derim. Ben seni hapse attırırım dedi. Bu insanlar korkuyor. Ne oldu? Çünkü sakin kafayla düşündükleri zaman bir tarafta devletin memuru, bir tarafta devletin polisi, diğer tarafta devletin hakimi ve savcısı. Ama ne olur ne olmaz başımıza da bir şey gelirse ömrümüz cezaevlerinde tüketmeyle geçer. En ağır cezaları alacağız polis efendinin düğmesini yırttığımız için. İlk mahkemeye çıktık biz. O zamanlar daha kamera kaydı verilmemişti. 35-40 tane polis geldi hemen hemen. Gözdağı vermek için. O diyor ki Fevziye Cengiz bu hani bizi gözdağı veriyorlar mahkemeyi uzatmayalım diye. Bu da her zaman oluyormuş galiba, bilmiyorum. Bir savcı, bir hakim de ya ne oldu, neden vazgeçiyorsun? Neden? Bize önce o nedeni söyle diyemiyorlar. Fazla uzatma dedi. Bu olayı kapatın burada dedi. Mahkemelerde zaten ifademde var. Karını gece yatağından alırız dedi bu sefer dedi. Bizim kim olduğumuzu bilmiyorsun sen dedi. Polisin elindeki bu geniş yetkiyi almak gerekiyor. Bu bir ön koşul. Bu bir mutlak bir gereklilik. Onlar hala görevde. Bizim hayata ilişkimiz kesildi. Baran Tursun olayı ciddi bir kamuoyu yarattı. Hiç siyasal kimliği olmayan sıradan bir vatandaşın cipiyle giderken sırf dur ihtarına uymadığı için öldürülmesi ve ailenin ısrarlı hukuksal takibi kamuoyu çalışması sonucunda ciddi bir şekilde hakim yargı noktasında da ciddi bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Kamuoyunun gözünün önünde olduğunu hisseden, gören, fark eden hakim de savcı da o kadar rahat davranamıyor. Daha adil, daha tarafsız bir
tutum takınma zorunda hissediyor kendini. Bir olayda Yunanistan'da gösterilen tepkiyi göstersek bir sonraki gün polis bir adam öldüremez. Yani o olayda mesela avukatlar adam öldüren polisin avukatlarını üstlenmeyi reddetti. Kamuoyundan Allah razı olsun 1000 kere. Onların sayesinde ben zannediyorum ki çok iyi olacak. Kamuoyu ilgisi ve çeşitli ağlarla yargıyı kamusal denetime tabi tutmak. Bu da bir demokratik mücadele biçimidir ki başta ABD olmak üzere bir sürü başka ülkede, mesela Avrupa ülkelerinde bu sistem işliyor. Türkiye'de kamuoyu ve halkın tepkisi arttıkça bu sürecin düzeleceğine inanıyorum ben. Bu ülkede demokrasi yaşanacaksa bu şekilde olacağına kanaatindeyim. Şimdi ben bir mektup yazdım başbakana. Benim ne adalet var ne kanun var dedi. Benim çocuğumu dedi Gümüşvara Karakolu'nda nezaretin içinde öldürdüler. Bunu ne mahkemeye açmışlar ne şey yapmışlar. Cevabı nasıl geldi biliyor musun? Cevabı başbakan diyor ki ne gerekiyorsa yapmışlar. Ama iş olursa dedi ailesine falan yardımcı oluruz dedi. Sorunların büyüklüğü çaresiz olduğumuz anlamına gelmiyor. Tam tersine sorunların vahim olduğunu göstermek çoğu zaman onları çözmenin de en iyi yoludur. Yürüyüşler yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ama biraz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yani biraz daha böyle onları etkilemeye çalışıyoruz ama mecliste bir böyle bizi daha çok savunan insanlar olsa, işte bu Sebahat Tuncel gibi, Sebahat Tuncel'e bugün travesti diyormuşlar mecliste. Buna hakaret ediyormuşlar ona. Niye? Genç soru sürekli verdiği için. Yani onlar da olmasa biz hiç adımızı bile duymayacaklar. Umurunda değiller. Yani işte şu PKK'da şu diyorlar onlara ama vallahi bilmiyorum. Ben onlara inanmıyorum öyle bir şey oldu. Onlar sadece kendilerini savunup bizi de savunan insanlar. O olsun, ötekisi bir tane daha var. Gene CHP'den bir milletvekili var bir tane. Bizi onlar bir savunuyor. Onlar biraz geri adım attırıyor bunlara. Yoksa bunlar bizi öldürürler ya. Bunlar bizi var ya, bunları sokağa çıkarmayacaklar. Yani biz yani milenyum diyorduk. Ne milenyum? Milenyum diye bir şey mi var yani? Bizim için hiçbir şey milenyum olmadı bu zamana kadar. Yani biz zamanla düzeleceğini zannediyoruz ama ya hayır efendim. Karakolu düzeltmeye çalıştılar, sokağa attılar. Daha kötüsünü yaptılar. Çünkü alışkanlık var, değişmiyor. Sistemi değiştirmek, harmanlamak gerekiyor. O insanlara artık çağın değiştiğini, artık devletin değil bireyin önde olduğunu, bireyi ne kadar mutlu edersek o kadar iyi devlet olarak görev yaptığımız sistemini aşılamamız gerekiyor. Ancak bu öğretmek, bu aşılamak öyle bugünden yarın olan bir iş değil. Çok uzun soluklu, koşmayı gerektiren uzun bir maraton. Bu maratonda çok ciddi çalışma gerekiyor. Yani yine bunu kurumun kendisi de yapamıyor. Bunu dışarıdan üniversiteler yapacak ve işte yine olmazsa olmaz sendika yapacak. Halkın kendisi yapacak, o çalışanlar, sivil toplum kuruluşları yapacak ama bu olacak. Ama ben vazgeçemem. Ben ölüme kadar vazgeçemem. Onun cezasını istiyor. Onun cezasını çekecek. Cezasını istiyor. Vallahi her zaman isyan olmuştur. İsyan edenlerin susmaması, itaat etmemesi, isyanlarını sürdürmeleri, kabul etmemeleri, ısrar etmeleri, inatçı olmaları, mücadele etmeleri ve iktidar sahiplerini bir noktada geriletmeleri, bir şeyleri kabul etmeye zorlamaları olmuştur. Kendi kendine hiçbir zaman olmamıştır. Yani bayağı uğraşmak, mücadele etmek, bedeller ödemek gerekmiştir. Bütün dünyada, Türkiye'de de gerekiyor. Öyle olacak. Bedel ödeyerek, uğraşarak. Yorulduk aileyle beraber ama Sonuna kadar da gideceğiz. Hiç yılmak yok yani. Ne kadar bitersek bitelim bitmedik diyeceğiz. Hep güçlü olmaya çalışacağız.